Jai Shri Prabhupada ki jai. If everybody remembers well, we're just continuing the commenting or raising some points from our Caitanya-caritāmṛta reading. Caitanya-caritāmṛta'dan bazı noktalar üzerine konuşuyoruz ve bunları aydınlatıyoruz. Herkes bunu iyi bir şekilde hatırlıyordur. And we came to the Gundicha Marjana, or Chaitanya Mahaprabhu's cleaning the Gundicha temple. Gundicha tapınağına geldik ve Chaitanya Mahaprabhu'nun Gundicha tapınağını temizlemesine. Who's been to Jagannath Puri? Jagannath Puri'ye giden kimler var? Not so many devotees. Çok fazla adanan yok. Well, but you've seen pictures of Jagannath Temple. Ama Jagannath Tapınağı'nın resimlerini görmüşsünüzdür. And there's this wide road. Orada çok geniş bir yol var. Where the Rath Yatra carts go. Rath Yatra arabasının gittiği yol bu. And the Rath Yatra carts themselves are extremely beautiful, impressive. Ve Rath Yatra arabasının kendisi çok etkileyici. As is the temple. Tapınak kadar. Who's been inside the temple? Tapınağın içine giren kim var? Only one person. Sadece bir kişi. That's because we're all the wrong color. Çünkü hepimiz beyaz renkliyiz. So we're going to talk about not the temple, but what's on the other side of the road. Biz tapınak hakkında konuşmayacağız ama yolun diğer tarafında olan bir şey hakkında konuşacağız. Which is a much more sedate or smaller building. O binada çok daha küçük bir bina. And that is where the cart goes, or at least Jagannath goes, from the temple to this Gundicha temple building. Ve bu Jagannath tapınağından Gundicha tapınağına doğru gidiyor. But first we're gonna offer our obeisances. Ama ilk olarak hürmetlerimizi sunalım. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschata Desatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So before before Jagannath starts his trip down the road, ve Jagannath aşağıya doğru yolculuğuna başlamadan önce, and of course that whole Rath Yatra is symbolic of Jagannath leaving Dwaraka and going to Vrindavan. Tabii ki bütün bu Rath Yatra'nın sembolü aslında Jagannath'ın Dwaraka'dan ayrılışı ve Vrindavan'a gidişidir. This Gundicha temple, it's in this large garden. Ve bu Gundicha tapınağı da çok büyük bir bahçenin içinde bulunuyor. Almost you could say it's a little forest. Yani neredeyse bunun bir orman olduğunu dahi söyleyebiliriz. Now, you've been in there? Orada bulundun mu? So it's also, they say only for Hindus can go in. Ve sadece Hinduların gidebileceği bir yer deniyor burası içinde. And, but there are multiple, I've seen once a PhD thesis that was done on both the temple and also Gundicha. Hem tapınakla ilgili hem de Gundicha ile ilgili yapılmış bir doktora tezine denk geldim.
But the point is that Jagannath stays there for some days. Ama buradaki esas önemli nokta Jagannath'ın orada bazı günler boyunca kalması. And therefore, before he comes, Lord Caitanya does a entire cleaning of the Gundicha temple. O yüzden Chaitanya Mahaprabhu o gelmeden önce bütün Gundicha tapınağını tamamıyla temizliyor. Not just himself, but with all of his devotees. Sadece tek başına değil, bütün adananlarıyla birlikte yapıyor bunu. So when we talk about Lord Chaitanya's devotees, that means those who are there with him all the time, his associates. Biz Rab Chaitanya'nın adananlarından bahsettiğimizde hem orada onunla devamlı olanlardan bahsediyoruz. And those who have come from Sridhar Mayapur and Shantipur and other areas. Ve bir de Şırdan Mayapur ve Shantipur'dan ve diğer bölgelerden gelen adananları var. So it's a very significant pastime. Bu çok önemli bir keyif dolu meşgale. The significance is that if you want Krishna to enter into your heart, it has to be clean. Buradaki önemli nokta da eğer Krishna'nın sizin kalbinize girmesini istiyorsanız onun temiz olması gerektiği. And in order for it to be clean, you have to clean it. Ve onun temiz olabilmesi için de onu temizlemeniz gerekiyor. Chaito darpanamajanam bhavamahadavagnanirvapanam. So the cleansing of the heart, Chaitanya Mahaprabhu says, this is what Krishna consciousness is about. Ve Chaitanya Mahaprabhu da Krishna bilincinin bununla ilgili olduğunu söylüyor. Kalbi temizlemekle ilgili. You clean, and Nitya Siddha Krishna Prema and the love that's in the heart, it will come out. Kalbinizi temizliyorsunuz ve kalpteki o aşk ortaya çıkmaya başlıyor. So Chaitanya Mahaprabhu went with many devotees, and they had many water pots, and with these water pots they washed the walls, the floor, even the ceiling. Yani Chaitanya Mahaprabhu birçok adananla oraya gitti ve ellerinde su kovaları vardı ve bunlarla duvarları hatta tavanları bile siliyorlardı, temizliyorlardı. So for 1 year the building had been sitting there. That means that it had collected so much dust. Yani bir yıl boyunca orada kapalı olduğu için bina çok fazla toz birikmiş durumda oluyor. Now when Kaviraj Goswami describes certain events, generally, unless he says otherwise, these are annual events that took place. Kaviraj Goswami'nin bu bahsettiği olaylar her yıl gerçekleşen olaylar eğer aksini belirtmezse. Every year the Mayapur devotees came. Her yıl Mayapur'daki adananlar geldiler. Every year there was a big kirtan on their arrival. Ve her yıl büyük bir kirtan gerçekleştiriyorlardı. Then every year they prepared for Rath Yatra. Ve her yıl Ratha Yatra için hazırlanıyorlardı. Every year they cleaned the Gundicha temple. Ve her yıl Gundicha tapınağını temizliyorlardı. And then they all participated in the Rath Yatra festival. Sonra da Ratha Yatra festivaline katılıyorlardı hepsi. So so cleaning, when you can imagine when you clean a building, you clean any dirty place. Bunu düşünebilirsiniz, hayal edebilirsiniz. Herhangi kirli bir yeri temizlediğinizde bir binayı. You collect a lot of dust. Birçok toz da ortaya çıkar. So here the essence, without actually describing the whole pastime, the essence is that Lord Caitanya had his devotees clean it once, twice, 3 times. Ve burada hikayenin, bu pastime'ın, bu keyif dolu meşgalenin ayrıntılarına girmeyeceğiz ama bunun esas noktası Chaitanya Mahaprabhu'nun adananlarına bu tapınağı 1 kere, 2 kere, 3 kere, 4 kere temizlettiğiydi. And then Lord Caitanya wanted them to collect all the dirt that they'd collected. Ve sonra Rab Chaitanya onlardan bütün bu tozu toplamalarını istiyordu. And he examined everybody's pile of dirt. Ve ondan sonra herkesin toz yığınını inceliyordu. To see how much dirt they had collected. Onların ne kadar çok toz topladıklarına bakıyordu. And
And then of course Lord Caitanya's pile was always the biggest. Tabii ki Rab Caitanya'nın toz yığını her zaman herkesinkinden daha büyük oluyordu. And then finally Caitanya Mahaprabhu himself just collected very, very, very tiny parts. Ve en nihayetinde Caitanya Mahaprabhu kendisi çok 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 küçük tozları topluyordu. So the message here is that if we want to advance in Krishna consciousness, then we need to cleanse our heart under Caitanya Mahaprabhu's supervision. Buradaki mesaj şu: eğer Krishna bilincinde ilerlemek istiyorsak o zaman biz Rab Caitanya'nın liderliğinde, rehberliğinde kalbimizi temizlemeliyiz. And it's not enough to do the minimum. Ve en azı yapmak bunun için yeterli olmayacaktır. So once, twice, 3 times. Bir kere, 2 kere, 3 kere. So if someone does that very conscientiously, eğer bir kişi bunu çok istekli bir şekilde yaparsa, bilinçli bir şekilde, then we see in the end Caitanya Mahaprabhu actually took very, very fine grains of sand or dust. En nihayetinde görürüz ki Caitanya Mahaprabhu çok çok ince ve küçük olan kum taneciklerini, zerreciklerini topluyordu. So the significance is you do your part, and at the end Caitanya Mahaprabhu will remove those parts that you can't see. Ve buradaki önemli olan nokta da şu ki siz kendi yapmanız gerekeni yapıyorsunuz ve sonra da Lord Rab Caitanya sizin göremediğiniz kısımları temizliyor. Shrinvata Svagata Krishna Punya Shavana Kirtanam Hridyantos Badrani Vidhunoti Suritsatam. So Bhagavatam says that when Krishna is in your heart and he sees that you're very serious about cleansing your heart, then he helps from within. Bhagavatam'da deniyor ki eğer Krishna sizin kalbinizi temizlemek konusunda çok ciddi olduğunuzu görürse o zaman o kalbinizin içinden bunu temizler. So literally speaking, this Gundicha temple pastime is a commentary on this verse. Gerçekten de bu Gundicha tapınağının temizlenmesi bu kıtanın üzerine bir açıklama. But we have to make that effort. Ama bizim bu çabayı göstermemiz gerekiyor. And it's a very painstaking effort. Bu da çok acı verici bir çaba. So first everyone threw water and everyone was completely wet. İlk olarak herkes tamamen ıslanmış durumdaydı. Which means that you're going to come into certain obstacles. Bu da sizin bazı engellerle karşılaşacağınız anlamına geliyor. After that, not only was everyone wet, I was thinking of I lost my train of thought. Yani ve herkes sadece ıslanmış durumda değildi. Ben düşünce zincirimi kaybettim. So devotees got wet. Oh yes. And they came to a point where they did nothing but chant Krishna, 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 Krishna. And that was how they communicated. Ve bir yerden sonra adananlar sadece Krishna, 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 Krishna'yı söylemeye başladılar ve bu şekilde iletişim kuruyorlardı. So when they're passing the pots to each other of water, birbirlerine kovaları verirken ya da suyu, then someone saying Krishna, Krishna, which means here, take the pot, and someone says Krishna, Krishna, which means okay, I've got it. Yani birisi diyordu ki Krishna, Krishna, yani al bu kovayı. Öteki de diyordu ki Krishna, Krishna, tamam aldım, tuttum. So that ultimately, when you want the heart to be clean, then you have to be fully absorbed and fully surrendered to the holy name. Eğer kalbinizin gerçekten temizlenmesini istiyorsanız kutsal isimlere tamamıyla dalmanız gerekiyor. And that ultimately, whatever you want, you will get just by chanting Hare Krishna. Ve ne istiyorsanız nihayetinde Hare Krishna mantrasını söyleyerek ona sahip olacaksınız. Whatever that is that you want to achieve. Yani başarmak istediğiniz şey ne olursa olsun. So this strong faith in Krishna's holy name
is also being emphasized here. Burada Krishna'nın isimlerine duyulan bu güçlü inanç da vurgulanıyor. So this takes place just before the Rath Yatra festival. Bu tam Rath Yatra Festivali'nden önce gerçekleşiyor. And it's followed then by Lord Caitanya's ecstatic dancing. Ve bunu da Lord Caitanya'nın huşu dolu dansı takip ediyor. Most people didn't really know what Rath Yatra Festival was about. Çoğu kişi Rath Yatra Festivali'nin ne anlama geldiğini bilmiyordu. In fact, many people didn't even know, or there were different misconceptions as to who Jagannath was over time. Zaman içinde Jagannath'ın kim olduğuna dair de fikir ayrılıkları vardı. Sometimes they thought he was Buddha, sometimes they thought he was Kali. So bazen onun lot of confusion. Bazen onun Buda olduğunu düşünmüşlerdi, bazen Kali olduğunu. Birçok kafa karışıklığı vardı bu konuda. Because as Krishna says, Sakaline Amata Joganashta, that over time, if there's not a strong disciplic line, then the whole view of Krishna consciousness gets lost. Çünkü Krishna bunu söylüyor. Eğer yani bozulmamış bir öğretmen öğrenci zinciri yoksa zaman içinde bu bilgi kayboluyor. So Chaitanya Mahaprabhu here, and it's one of the major aspects of this book of Caitanya-caritāmṛta is introducing and presenting the real meaning of Rath Yatra. Caitanya-caritāmṛta kitabının temel noktalarından bir tanesi Rath Yatra'nın önemini aslında açıklaması. It's all throughout the Madhya-līlā we read about Rath Yatra. Bütün Madhya-līlā boyunca biz Rath Yatra hakkında okuyoruz. So this idea that we're bringing Jagannath from Dwarka to Vrindavan. Yani Jagannath'ı Dvaraka'dan Vrindavan'a getirme. So what is that? That's some kind of historical event? Yani ne bu peki? Tarihi bir olay mı? It was something that happened historically. Evet, bu tarihte gerçekleşmiş bir olaydı. Krishna was in Dwarka. He came to Kurukshetra, and then he went back to Dwarka, and from Dwarka he came to Vrindavan. Evet, Krishna Dvaraka'daydı, Kurukşetra'ya geldi ve oradan Dvaraka'ya döndü ve oradan tekrar Vrindavan'a gitti. But it's more than just history. It's more than just some kind of form of entertainment. Ama bu bir tarihsel olaydan daha fazlası ya da bir eğlenceden daha fazlası. But rather, it's actually giving the essence of our philosophy and the essence of our own spiritual lives. Aslında bu bizim felsefemizin ve kendi spiritüel yaşamlarımızın özünü açıklıyor. So if Rath Yatra is about Krishna going back to Vrindavan, Rath Yatra eğer Krishna'nın Vrindavan'a dönüşüyle ilgiliyse, that means that those who are participating in Rath Yatra festival, they're also going back to Vrindavan. Yani bu da Rath Yatra Festivali'ne katılanların da Vrindavan'a geri döndüğü anlamına geliyor. So it's going back. That's what we say, going back to Godhead. Yani geri dönüş. Bu biz Tanrı'ya geri dönmek diyoruz buna. So, and what is Godhead? Peki yani Tanrı'nın krallığı nerede? Godhead is Vrindavan. O Vrindavan'da. Now, if there's Vrindavan, then that means that the essence or the perfection of Krishna consciousness is what takes place in Vrindavan. Yani Krishna bilincinin özü ve mükemmelliği Vrindavan'da gerçekleşen bir şey. And our relationship with Krishna is like that, which devotees have with Krishna in Vrindavan. Ve bizim Krishna ile ilişkimiz için de bu geçerli. Bu Vrindavan'da gerçekleşiyor. So, Chaitanya Mahaprabhu's role is really very unique. Chaitanya Mahaprabhu'nun rolü gerçekten çok kendine özgü. Now, when he's dancing and singing, O dans ediyor ve şarkı söylüyor.
He's very, very much in the mood of Srimati Radharani. O çok Śrimati Radharani'nin ruh hali içerisinde. Lord Caitanya was usually in 3 states of consciousness. Rab Caitanya'nın genel olarak içinde olduğu 3 farklı ruh hali oluyor. And that's not just characteristic of Chaitanya Mahaprabhu, but exalted Vaishnavas, perfected Vaishnavas. Bu sadece Chaitanya Mahaprabhu'nun değil ama çok yüce ve mükemmelliğe ulaşmış Vaishnavaların genel halleri. So they have an external consciousness. Onların dışsal bir bilinci oluyor. Where we're completely aware of the world around us and can relate fully to our surroundings. Yani bu etrafımızda olanların tam olarak bilincinde olduğumuz ve onlarla ilişki kurduğumuz, çevremizle ilişki kurduğumuz bir ruh hali. And then there's an internal consciousness where someone is really deeply absorbed in, you can call it meditation. Bir de içsel bir bilinç hali var. Bu da bir kişinin tamamıyla meditasyona gark olması anlamına geliyor. He has no awareness of the external circumstances. Öyle bir durumda kişinin dışsal koşullar hakkında hiçbir fikri olmuyor. And then you have what is called internal external. Bir de içsel dışsal dediğimiz bir hal var. Which means that someone's consciousness is somewhat like the internal consciousness. Burada bir kişinin bilinci yani içsel bilinçte gibi. Just not as deep. Ama o kadar derin değil. And he's somewhat aware of the external surroundings. Ve etrafında olup bitenlerin de bir şekil farkında. So when Lord Caitanya's dancing at the Rath Yatra, Rab Caitanya'nın Rath Yatra'daki dansı, then you can analyze now what consciousness is he in. Yani dansına baktığımızda onun hangi bilinçte olduğunu analiz edebilirsiniz. He's not in external consciousness because he's in ecstasy. O dışsal bilinçte değil çünkü bir ekstazi içinde. So if you're experiencing ecstatic symptoms, then those symptoms will take you away from just the sensual connection that everyone has with the world. Yani böyle ekstazi içinde olduğunuzda böyle belirtiler gösterdiğinizde herkesin yani dış dünyayla normalde dış dünyayla ilinti olarak sahip olduğu o duysal algılardan uzaklaşmış oluyorsunuz. So Krishna says Yomam pashyati sarvatra sarvasya chai pashyati. So someone who sees me everywhere, ishtadeva spurti, that they look around and everything is Krishna. That means everything is related to Krishna. Yani Krishna bunu söylüyor. Beni her yerde gören bir kişi diyor ve her yerde Krishna'yı gören kişi her şeyi onunla bağlantılı olarak düşünür. So when Chaitanya Mahaprabhu, he is enacting a certain pastime, ve Chaitanya Mahaprabhu belli bir keyif dolu meşgaleyi sergilerken, which we talked about, bringing Krishna to Vrindavan and bringing Krishna into your heart. Ve bu da Krishna'yı Vrindavan'a yani kalbinize getirme meşgalesi. Because if your heart is not Vrindavan, you cannot go to Vrindavan. Çünkü eğer kalbiniz Vrindavan değilse Vrindavan'a gidemezsiniz. So many people go to Vrindavan. Birçok kişi Vrindavan'a gidiyorlar. They purchase an airplane ticket and they book some accommodation in one of the guest houses in Vrindavan. Yani bir uçak bileti alıyorlar ve Vrindavan'da bulunan misafirhanelerden birisinde yer ayarlıyorlar. But as Prabhupada would say, you can't buy a ticket to Vrindavan. Ama Prabhupāda'nın söylediği gibi Vrindavan'a bir uçak biletiyle gidemezsiniz. A ticket won't get you there. Yani bir uçak bileti sizi oraya götürmeyecektir. You will see something. Bir şey göreceksiniz. You'll see the external representation of Vrindavan. Vrindavan'ın dışsal halini göreceksiniz. But the real Vrindavan, it's described repeatedly in Srila Prabhupada books. Srila Prabhupada says, or Srila Prabhupada, Rupa Goswami in Upadesha-mṛta says, Sukirtananu smrityo kramena rasanam manasiniyodya tishtam vrajitad anugami jananugami
Tishtan Brajetad. So, living in Vrindavan. Gerçek Vrindavan'dan bahsederken Şrila Prabhupada ya da Rupa Goswami Upadeshamrita'da şöyle diyor. Gerçek Vrindavan'da yaşamak. So, Rupa Goswami is saying we should all live in Vrindavan. Yani Rupa Goswami hepimizin Vrindavan'da yaşaması gerektiğini söylüyor. But all the commentators explain that when someone can't physically live in Vrindavan, then they should live in Vrindavan within their minds. Yani buna yorum yapanlar şöyle diyorlar hepsi. Eğer bir kişi Vrindavan'da yaşayamıyorsa fiziksel olarak o zaman zihninde Vrindavan'da olmalı. Okay, where are we in our minds? Peki biz zihinlerimizde neredeyiz? Are we in Vrindavan? Biz Vrindavan'da mıyız? Are we in Istanbul? İstanbul'da Are we mıyız? in London? Londra'da mıyız? Or are we in Hungary? Ya da Macaristan'da mıyız? Are we living in our family home? Ailemizin evinde mi yaşıyoruz? Where are we living? We have all of these things that identify with, but we're distant from Vrindavan. Bizim kendimizi kimliklendirdiğimiz birçok şey var ama Vrindavan'dan çok uzaktayız. So making our heart Vrindavan. Kalbimizi Vrindavan haline getirmek. Tishti Vrajetad Anugami Jananugami. Anyway, Sat Krishnanama-caritāmṛta Sukirtinanu. Again, Rupa Goswami says one should do Sukirtan. You don't hear this word Sukirtan anywhere else. Yine Rupa Goswami bunu söylüyor ve Şukrita kelimesi söylüyor ve bunu da başka hiçbir yerde duymuyoruz. Sukirtan means very nice kirtan. Sukirta demek çok hoş bir kirtan demek. Chanting japa is kirtan. Japa yapmak kirtandır. So, but Sukirtan means offenseless chanting. Ama Sukirtan kabahatsiz yapılan So when we japadır. don't commit any offenses while we chant, Eğer biz mantra söylerken hiçbir kabahat işlemezsek, or even as we're living from hour to hour and day to day, hatta saat yaşarken ya da bir günden bir güne, then our eating, even our sleeping becomes Sukirtan. bizim yemek yiyişimiz ya da uyuşumuz bile Sukirta olabilir. Because we are living for the holy name. Çünkü biz kutsal isim için yaşamaya başlarız. We're living for Krishna. Krishna için yaşamaya. So Lord Caitanya is in this internal mood. He's Krishna, but he's fully identifying himself as Srimati Radharani. Lord Caitanya bu içsel ruh hali içinde. O tamamıyla Krishna ama kendisini Śrīmati Radharani ile kimliklendiriyor, özdeşleştiriyor. So it could be said that he's not in external consciousness, but if you're going to be dancing like Lord Chaitanya's dancing, then you have to be somewhat aware of the environment around you. Evet, o dışsal bilinçte değil tamamıyla ama Rab Caitanya'nın dans ettiği gibi dans edebilmesi için bir kişinin etrafında ne olup bittiğini de görmesi gerekir. So he's internal, external. O yüzden o dışsal, içsel bilinçte. But when we read of Chaitanya Mahaprabhu's ecstasy, his absorption, it seems to indicate that he's fully in this internal consciousness. Ama biz Chaitanya Mahaprabhu'nun nasıl gark olduğunu ve onun nasıl bir huşu içinde olduğunu duyduğumuzda bunun tamamıyla içsel bilinç olduğunu anlıyoruz. And both his devotees as well as Yoga Maya, they arranged everything so that yes, he could dance and chant and he wouldn't be bumping into the walls or just walking down a side street. Ve onun adananlar ve yogamaya onun için her şeyi öylesine ayarlamışlar ki evet o dans ediyor ve şarkı söylüyor istediği gibi ve herhangi bir duvara çarpmıyor ya da yolda yuvarlanmıyor. And Lord Caitanya in this mood of Srimati Radharani is actually tasting what is now called Sambhoga, this meeting with Krishna. Ve Śrīmati Radharani'nin ruh halindeyken Rab Caitanya Sambhoga dediğimiz şeyi deneyimliyor. Yani Krishna ile buluşmayı. Lord Caitanya used to sing a certain song when he was absorbed in this mood. Rab Caitanya bu ruh halindeyken belli bir şarkı söylüyordu.
Yakomara hara saiva hibara. I forget all the lines, but in any case, it was a popular song. It was not not some kind of shastra or some kind of Krishna conscious bhajan. Yani bu popüler bir şarkıydı aslında. Bu bir şastra değildi ya da Krishna bilinçli bir bhajan değildi. Of course, 500 years ago, a lot of popular songs were somewhat Krishna conscious anyway. Ama yani 500 yıl önce popüler şarkıların da çok Krishna bilinçlilerdi. Although there was also a lot of songs about love between ordinary men and women and erotic things, that was also there. Tabii ki yani sıradan bir kadın ve erkek ilişkisini anlatan erotik şarkılar da mevcuttu. And no one understood what this meant except for Śivarāma Swami. Ve hiç kimse de Śivarāma Goswami'den ne beklendiğini anlamıyordu. But when Rupa Goswami once went to visit Lord Caitanya and he stayed there for the Rath Yatra. Rupa Goswami bir keresinde Lord Caitanya'yı ziyarete gitti ve orada Rath Yatra için kaldı. Then he heard Lord Caitanya and he also understood. O zaman o Lord Caitanya'yı duydu ve o da anladı. So he composed another verse that explained what exactly this popular song in the context of Lord Caitanya's ecstasy, what it meant. Ve tekrar bir kıta yazdı ve bu popüler şarkının aslında Lord Caitanya'nın bilincinde ne anlama geldiğini açıkladı. Priyasoham Krishna sahachari kurukshetra militas tata saradha ita ubayor sangamam sukam. So in the mood of Srimati Radharani, she says that this is the same Chaitra, the month of Chaitra. Bu Srimati Radharani'nin modundayken diyor ki bu aynı Chaitra ayı. That's April, May. Bu sanırım Nisan ve Mayıs. I think so. Sanırım. And these are the same Kadamba forest that we're in. Ve biz aynı Kadamba ormanında bulunuyoruz. But here we are in Kurukshetra. Ama biz şimdi Kurukşetra'dayız. And there are so many soldiers here and so much opulence. Ve orada birçok askerler var ve çok fazla zenginlik var. And here's Krishna. Ve orada Krishna var. Same Krishna and I'm the same Radharani. Ve diyor ki o aynı Krishna ve ben de aynı Radharani'yim. But I don't like it here. Ama bundan hoşlanmıyorum buradaki I durumda. want to go back to Vrindavan. Ben Vrindavan'a geri dönmek I istiyorum. want to go back on the bank of the Jamuna. Yamuna'nın kenarlarına geri dönmek And istiyorum. listen as Krishna's playing the flute. Ve burada da Krishna'nın flütü So duyuluyor. the idea is that even being with Krishna elsewhere is not good enough. Yani Krishna ile başka bir yerde birlikte olmak bile yeterince iyi değil. What Gaudiya Vaishnavas mean that they want Krishna in Vrindavan. Gaudiya Vaishnavalar demek Krishna'yı Vrindavan'da isteyenler demektir. So this is Lord Caitanya's mood. That finally, yes, Krishna is returning, coming back to Vrindavan. Evet, bu Lord Caitanya'nın ruh hali. Nihayetinde Krishna Vrindavan'a geri dönüyor. Jagannath is returning to Gundicha. Ve Jagannath da Gundicha tapınağına geri dönüyor. And is Gundicha ready? Ve Gundicha da hazır. Yes, very clean, decorated very nicely. Çok temiz, çok güzel bir şekilde süslenmiş. And then that Gundicha represents Vrindavan. Ve bu Gundicha da Vrindavan'ı temsil ediyor. So here the message is also that our hearts have to be so clean. Only then will Lord Caitanya bring Krishna into your heart. Ve buradaki mesaj da şu ki kalplerimiz o kadar temiz olmalı ki ancak o zaman Lord Caitanya Krishna'yı bizim kalplerimize getirecek. You can't go to Krishna directly. Siz Krishna'ya direkt olarak gidemezsiniz. Or if you try, but it will take a long, long, long time.
Ya da bunu deneyebilirsiniz ama bu çok 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 uzun zaman alacaktır. You have to go through Caitanya Mahaprabhu. Sizin bunu Caitanya Mahaprabhu aracılığıyla yapmanız gerekir. So Caitanya Mahaprabhu will bring Krishna into our hearts if our hearts are clean enough. Caitanya Mahaprabhu eğer kalplerimiz yeterince temizse Krishna'yı kalplerimize getirecektir. And if we've also participated in this activity of bringing others also to Vrindavan Ve biz and to eğer Krishna. diğerlerini Vrindavan'a, Krishna'ya geri getirme faaliyetlerine dahil olursak. So Lord Caitanya did a lot of extraordinary things, usually at this dancing kirtan. Lord Caitanya bu dans sırasında, kirtan sırasında çok sıra dışı şeyler yapıyordu. He performed miracles. O bazı mucizeler gerçekleştiriyordu. Now, during the year when he's with his intimate devotees, you don't really see Chaitanya Mahaprabhu performing miracles. Yani yakın adananlarıyla birlikte olduğu bütün bu yıl boyunca Chaitanya Mahaprabhu'nun bu tür mucizeler sergilediğini görmüyorsunuz. I mean, there were different kirtan parties. Farklı kirtan partileri vardı. Because they couldn't just hear one kirtan party. There's a million people, and beginning with Balaram's cart to the end of Jagannath's cart is like hundreds of meters. Yani birçok milyonlarca insan olduğu için birçok farklı kirtan partileri vardı ve yani bu Balaram'ın arabasından Jagannath'ın arabasına kadar birçok yani yüzlerce metre mesafe vardı. But Maharaj Pratap-rudra, he was blessed so that he could see the Lord Caitanya was dancing in every party. Ama Maharaj Pratapudra Chaitanya Mahaprabhu'nun her yerde dans ettiğini görebiliyordu. Bu şekilde takdislendirilmişti. Similarly, at this time, Vallabhacharya was also present in Puri. Ve bu zamanda Vallabhacharya da Puri'de bulunuyordu. And as he saw Lord Caitanya dancing, he saw Krishna. Ve Rab Chaitanya'yı dans ederken gördüğünde Krishna'yı da gördü. So he recognized that Chaitanya Mahaprabhu was, yes, actually Krishna himself. Ve o bu şekilde Chaitanya Mahaprabhu'nun aslında Krishna olduğunu kabul etti. But Chaitanya Mahaprabhu's Leela is not really so much about showing miracles. Ama Chaitanya Mahaprabhu'nun lilası çok fazla mucizeler sergilemekle ilgili değildir. What's the purpose of miracles? Mucizelerin amacı nedir? Miracles, in principle, are meant to create faith. Mucizeler temelde aslında inanç yaratmak içindir. But that's not the standard way in which Vaishnavas gain faith. Ama Vaishnavaların inanç kazanma yolu bu değildir standart olan. How do we gain faith? Biz nasıl inanç kazanıyoruz? By hearing. Duyarak. Yes. Evet. So we gain faith by hearing. Shushudho shadadanascha vasudeva kataruchi. By hearing, and the Bible says, faith cometh by hearing. Ve duyarak ve İncil'de de bu söylenir. İnanç duymakla gelir. So that's the first class way of becoming faithful. Bu inançlı bir hale gelmenin birinci sınıf yoludur. So people who don't believe in the statements of Shastra, Shastra'nın ifadelerine inanmayan kişiler, then for them sometimes there's miracles. yani bu kişiler için bazen mucizeler sergilenir. But it's doubtful how powerful or how long-lasting that faith is that comes by miracles. Ama bu mucizeler sonucunda elde edilen inancın yani ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar süre devam edeceği şüphe götürür. Now, a good example of this Vallabhacharya. Örneğin bu Vallabhacharya örneği var. He's very learned. Çok bilgili bir kişiydi. He was a great devotee. Harika bir adanandı. And now he saw that Chaitanya Mahaprabhu was Krishna. Ve şimdi Chaitanya Mahaprabhu'nun Krishna olduğunu görmüştü. But still he could not join and become
part of Lord Caitanya's movement. Ama yine de Rab Caitanya'nın hareketine katılamamıştı. Ve onun parçası olamamıştı. He had to start his own sampradaya. O kendi sampradayasını başlatmıştı. Why? Neden? If that faith that he got was really of value, then why did he have to have his own sampradaya? Yani eğer o şekilde kazandığı inancın bir değeri varsa neden kendi sampradayasını başlattı? Because if he joined Chaitanya Mahaprabhu's, he would just be, at best, he could be second tier person. He could not be the top man. Çünkü eğer Rab Caitanya'nın hareketine katılsaydı ikinci seviyede kalacaktı. Yani en üstteki kişi olamazdı. So if he started his sampradaya, then he's the top man. Ama kendi sampradayasını başlatınca o en üstteki kişi olmuş oldu. But the problem with being a top man, ama yani en üstteki kişi olmakla ilgili at problem least şu. one of the problems, En azından problemlerden bir tanesi şu. is that the spiritual connection is weaker at the top than it is further on down the line. Spiritüel bağlantımız en üstte olduğumuzda daha zayıftır ve aşağı doğru indikçe de bu güçlenir. Gopi Bhartu Padakamalayur Dasa Dasa Anudasa. That Chaitanya Mahaprabhu says, I'm a Dasa Das Anudas. I'm down at the bottom. Chaitanya Mahaprabhu bunu söylüyor. Das anu dasa das. Ben en alttayım diyor. The more devotees that you are serving, the more transcendental bliss you experience. Ne kadar çok azanana hizmet ederseniz o kadar çok transandantal mutluluk deneyimlersiniz. So Chaitanya Mahaprabhu's Rath Yatra, and then finally he halfway in this Rath Yatra festival, Lord Caitanya stopped at the what are the gardens called? Jagannath Ballabha Gardens. Thank you. Ve Chaitanya Mahaprabhu bu Rath Yatra Festivali'nin ortasında bazı bahçelerde durdu. Jagannath Mala bahçelerinde. Jagannath Ballabha. Jagannath Ballabha bahçelerinde. And he went there to rest. Orada dinlenmeye gitti. And this is where he and his devotees also took prasadam. Ve orada o ve adananları prasadam onurlandırdılar. But the important thing was that this was also where Lord Caitanya, finally gave his mercy to Maharaj Prataparudra. Ve burası aynı zamanda Rab Caitanya'nın Maharaj Prataparudra'ya merhametini de verdiği yerdi. Now Maharaj Prataparudra was the king of Orissa and parts of surrounding states. Maharaj Prataparudra Orissa ve onun etrafındaki eyaletlerin kralıydı. Very powerful king. Ve çok güçlü bir kraldı. And very Krishna conscious. Ve çok da Krishna bilinçli. He was a great devotee. Çok büyük bir adanandı. And he wanted to meet the Lord Caitanya. Ve Rab Caitanya ile buluşmak istemişti. But Chaitanya Mahaprabhu refused to meet with him. Ama Chaitanya Mahaprabhu onunla buluşmayı reddetti. Because he was a materialistic person. Çünkü o materyalist bir kişiydi. So here is actually a point where Srila Prabhupada and the Caitanya-caritāmṛta elaborate on. Burada Caitanya-caritāmṛta'nın ve Srila Prabhupāda'nın üzerine konuştuğu, açıkladığı bir durum var. That we should not associate with materialistic persons. Biz materyalist kişilerle birliktelik kurmamalıyız. Now, there's Shastra that states that if you see a meat eater, woman hunter, mundane person, then you should immediately jump into the Ganges and purify yourself. Şastralarda bu söyleniyor. Eğer et yiyen bir kişiyle karşılaşırsanız, kadın avcısı bir kişiyle karşılaşırsanız, dünyevi bir kişiyle karşılaşırsanız hemen Ganj'a atlamalısınız ve kendinizi arındırmalısınız. Okay, but how does that work if we're living in the middle of so many materialistic people? Peki biz bu kadar çok materyalist kişinin ortasında yaşarken nasıl yapacağız? How is it
possible for devotees to actually function. Burada aslında adananlar için yani fonksiyon göstermek nasıl mümkün olacak? That is that we can't really associate with them in a intimate way. Biz onlarla çok yakın bir birliktelik kurmayabiliriz. We associate in a very functional way. Çok fonksiyonel bir birliktelik kurabiliriz. As much as necessary, that's required due to the social, economic, practical circumstances we're in. Yani içinde bulunduğumuz sosyal, ekonomik veya pratik koşulların gerektirdiği kadar yani gerekli olduğu kadar birliktelik kurabiliriz. So yes, all right, we have a job, we work somewhere, so we have a boss and we have to interact with them. Yani bir yerde çalışıyorsak bir patronumuz vardır ve onlarla bir şekilde etkileşim içine girmemiz gerekir. But we should always insulate ourselves. Ama biz her zaman kendimizi izole etmeliyiz. Don't get too close. Çok fazla yakınlaşmayın. What's too close? Çok yakın ne demek? You will know because Krishna will tell you in your heart, now you're getting too close. Yani siz bunu fark edeceksiniz çünkü Krishna kalbinizle size bunu söyleyecek, şimdi çok yaklaşıyorsunuz. So automatically a devotee will hear in his heart that this is no longer yukta vairagya, this now is becoming boga, you're getting into sense gratification. Yani bir adanan kalbinde bunu duyacaktır. Bu artık yukta vairagya değil ama bu artık boga yani duyu tatminine yönelmiş olmak oluyor. Oh yes. So Lord Caitanya would not see Maharaj Prataparudra. Repeatedly the king asked to see him. Maharaj Prataparudra birçok kere Rab Caitanya'yı görmek istemesine rağmen Rab Caitanya onu görmek istememişti. Because the king was always in this mood, I am a king. Çünkü kral hep o ruh hali içindeydi. Ben bir kralım. And I want to meet Chaitanya Mahaprabhu. Ben Chaitanya Mahaprabhu ile buluşmak istiyorum. But when you're in this mentality, I'm the boss, then you can't have a relationship with Lord Caitanya. Ama siz eğer bu ben patronum yani modunda olursanız Rab Caitanya ile bir ilişki kuramazsınız. So when Lord Caitanya came to this Jagannath Ballabha garden, then the king put on clothes of an ordinary Vaishnava. Ve Rab Caitanya bu Jagannath Ballabha bahçelerine geldiğinde Maharaj üstüne sıradan bir kişinin kıyafetlerini giydi. And he was massaging Lord Chaitanya's his legs. Ve Rab Caitanya'nın bacaklarına masaj yapıyordu. And he was singing Srimad Bhagavatam. Ve Srimad Bhagavatam'ı şarkı olarak söylüyordu. Jayatite dikam janmana braja. So he was singing from the 10th canto. 10. kantodan şarkılar söylüyordu. And then Lord Caitanya embraced him. Ondan sonra Rab Caitanya ona sarıldı. Oh, especially when he was saying this verse that Caitanya-caritāmṛta tapta jivanam kavivir iritam kalmasapaham. So he, Lord Caitanya, heard this verse and he stood up and embraced him. Rab Caitanya bu kıtayı duyduğunda ayağa kalktı ve kralı kucakladı. He's saying, you're so magnanimous, you're giving me so much pleasure. Dedi ki sen çok muhteşemsin, bana çok mutluluk veriyorsun. So the king was now no longer in the robe or the consciousness of a king. He was just in the robe of an ordinary devotee. Yani kral o anda artık bir kral halinde değildi, ruh halinde değildi ama sıradan bir adanan olmuştu. And then Lord Caitanya accepted him. Ve o zaman da Rab Caitanya onu kabul etti. Now that's, for instance, a problem with leaders in ISKCON. Ve bu da ISKCON'daki liderlerle ilgili bir problem. Not a problem with them, but it's something they need to be very careful with. Yani bu onların problemi değil ama çok dikkatli olmaları gereken bir konu. So when you're a GBC, a guru, a sannyasi, a temple president, and so on, then the risk is high that the consciousness comes, I'm a boss.
Yani siz guru olduğunuzda, sannyasa olduğunuzda ve tapınak başkanı olduğunuzda böyle bir risk altında oluyorsunuz. Yani ben patronum diye düşünme riski. Instead of thinking I'm a servant. Yani ben hizmetkarım diye düşünmek yerine. And that mood of being a servant is the only mood that attracts Caitanya Mahaprabhu. Ve bir hizmetkar olma ruh hali de Caitanya Mahaprabhu'yu cezbeden tek şeydir. Yeah. Maybe we'll end at 6 anyway. Belki 6'da bitirebiliriz yine de. There are many other lessons to be learned, but maybe we'll just move on to the last one. Buradan öğrenilecek birçok ders var ama biz şimdi sonuncuya doğru geçeceğiz. And this is Caitanya Mahaprabhu accepting prasadam at Sarvabhauma Bhattacharya's home in Puri. Bu da Caitanya Mahaprabhu'nun Puri'de Sarvabhauma Bhattacharya'nın evinde prasadam kabul ettiği hikaye. Now, to the best of my knowledge, Sarvabhauma Bhattacharya didn't have his own home, but rather he was given residential quarters by the king for the 4 months that the Mayapur devotees stayed there. Benim bildiğim kadarıyla Sarvabhauma Bhattacharya'nın kendi evi yoktu ama adananların Mayapur'dan geldiği dönemde 4 ay orada kaldıkları süre için kralın kendisine tesis etmiş olduğu yerde kalıyordu. And devotees would regularly invite Lord Caitanya to their home. Adananlar düzenli bir şekilde Rab Caitanya'yı evlerine davet ediyorlardı. To take prasadam lunch. Öğle yemeğini, prasadam yemeğini. Which means that they all cooked Bengali food, because Lord Caitanya was a Bengali, and the kind of food that Jagannath eats is different than Bengali cooking. Onlar Bengali tarzı yemek yapıyorlardı. Çünkü Rab Caitanya Bengaliydi. Ama Jagannath'ın yediği yemekler daha farklı. Jagannath prasadam is heavier than you could say that Mayapur prasadam. Yani Jagannath prasadamın Mayapur prasadamından daha ağır olduğunu söyleyebiliriz. But it's very tasty. Ama çok lezzetli. And it has a lot of mercy in it. Ama içinde çok merhamet var. So they would cook Bengali food and order Jagannath prasadam. Onlar Bengali yemekleri pişiriyorlardı ve Jagannath prasadamda söylüyorlardı, getiriyorlardı. You can't live in or be in Puri and not be eating Jagannath Mahaprasadam, at least some amount. Yani siz Puri'de olup da Jagannath Mahaprasadam yemeden duramazsınız. En azından bir miktar. It's offensive. Yani bu bir kabahat olacaktır. This is the way to worship Jagannath by accepting his remnants. Yani Jagannath'a ibadet etmenin yolu budur. Onun artıklarını kabul ederek. And you don't want to cross Jagannath. Ve Jagannath'ı da yani böyle geçmek istemezsiniz. Yani. So he's very unique in the way he goes about doing things. O yani bir şeyler yapma konusunda çok kendine özgüdür. So here one of the features is that Sarvabhauma Bhattacharya. This is Sarvabhauma Bhattacharya. I was thinking of Advaitacharya. So this is Sarvabhauma Bhattacharya, who did have a permanent residence. Bu Sarvabhauma Bhattacharya. Ben aslında Advaita Acharya'yı düşünmüştüm ama evet Sarvabhauma Bhattacharya'nın kendine ait devamlı bir evi vardı. This is the eastern side of the temple. Bu tapınağın doğu tarafında bulunuyordu. You know, the temple is surrounded by a huge big wall. Biliyorsunuz tapınağın etrafında çok büyük bir duvar var. And in the northwest corner is a banyan tree. Ve kuzeybatısında da bir banyan ağacı bulunuyor. And that is an eternal banyan tree. Ve bu da ebedi bir banyan ağacı. It's been there since the beginning of creation. Bu ağaç yaratılışın başından beri orada bulunuyor. And it will continue to be there. Ve orada olmaya da devam edecek.
You can, as you go by, you can see it. Yani oradan geçerken onu It's görebilirsiniz. inside the temple. It's inside the courtyard of the temple. O tapınağın avlusunda bulunuyor. But you can see it when you go by. Ama yanından geçerken onu görebiliyorsunuz. There's many very mysterious and spiritual things around Jagannath Puri. Jagannath'ın etrafında Mystical things. çok mistik şeyler olabiliyor. So, just like when we were talking about Gundicha, beside that Gundicha temple is a big lake which is called Indrajumna Sarovara. This is the lake supposedly that Indrajumna Maharaj dug out. Burada Jagannath'ın etrafında bir göl de bulunuyor. Burada Śivarāma Swami'nin bulduğu kazıttığı bir göl ve onun ismini taşıyor. And there is a turtle in that Indrajumna Sarovara. And he is also a Chiranjeev, a living entity who lives for the length of the universe. Ve o length of the creation, put it this way. Ve Śivarāma Swarova'da bir tane kaplumbağa bulunuyor. Bu da yaratılışın başından beri yaşayan bir kaplumbağa yine. So he's also a witness. He was one of the witnesses to when Maharaj Indrajumna went to invite Lord Brahma to come down, then many hundreds and thousands of years passed. Yani ve bu aynı zamanda Maharaj Indrajumna Rab Brahma'yı çağırdığında orada bulunuyordu. Bunun tanığıydı aynı zamanda. So when he came back, he had to prove that he was the one who built Jagannath Temple. Ve çok zaman geçtiği için geri döndüğünde Jagannath Tapınağı'nı kendisinin inşa ettiğini kanıtlaması gerekiyordu. So he had two witnesses. Orada da 2 tane tanık vardı. One was this turtle. Bir tanesi bu kaplumbağaydı. And the other is a crow. Ve diğeri de bir kargaydı. It starts with a B. Bundari kaka. Kaka means crow. Bundari kaka. Kaka karga demek. Kaka. Kakabusha. Okay. So that's his name, Kakabusha. İsmi de bu Kakabusha. In any case, he's a crow. Her neyse o bir karga. And he's also lives. He's also a Chiranjeev. He also lives for the length of the creation. O da yine bütün yaratılış süresince yaşamaya devam ediyor. So they're still there. They're still alive. Onlar hala oradalar ve hala yaşıyorlar. So there's lots of crows in Puri. Puri'de birçok karga var. In any case, Sarvabhauma Bhattacharya's house is facing the east wall of the temple compound. Ve Sarvabhauma Bhattacharya'nın evi de bu tapınağın doğu tarafına doğru bakıyordu. And there is a kund there. Orada bir tane kund var. And that kund is called Sweta Ganga. O kund da Shveta Ganga. So I won't tell the story of that. But anyway, and he is the prime minister of the king. O hikayesini anlatmayacağım ama o kralın başbakanı. So there is a tunnel that goes under from his house that goes under the kund and into the temple. Yani onun evinden kunda ve oradan da tapınağa giden bir tünel var. The entrance to that tunnel you can see in his house. Ve yani o tapınağa o tünelin girişini onun evinde görebiliyorsunuz. But obviously the tunnel is caved in now. Ama tabii ki bu tünel şu anda bir mağara haline dönüşmüş durumda. So
Lord Caitanya would obviously go to the house of Sarvabhauma Bhattacharya. Rab Caitanya kesinlikle Sarvabhauma Bhattacharya'nın evine gidiyordu. Now, there's one thing about Chaitanya Mahaprabhu accepting prasadam at his devotees' homes. Rab Caitanya'nın adananların evinde prasadam kabul etmesiyle ilgili bir nokta var. In Chaitanya Bhagavat, Lord Caitanya, in one of the three references in Chaitanya Bhagavat where the Hare Krishna Mahamantra is mentioned. Yani Chaitanya Bhagavata'da Hare Krishna mantrasının belirtildiği 3 tane referanstan bir tanesi var. And Chaitanya Mahaprabhu is saying, this is the Mahamantra. Ve Chaitanya Mahaprabhu diyor ki bu Mahamantra. And then he says the Mahamantra. Ve Mahamantra'yı söylüyor da. This is because some people, argue, where did we get this mantra from? And who says it's not even mentioned in Caitanya-caritāmṛta. Yani bazıları bu mantrayı biz nereden aldık diyorlar ve Caitanya-caritāmṛta'da bile bu geçiyor. But anyway, Lord Caitanya said, I will not eat in the home of a Vaishnav who does not chant 64 rounds, 1 lakh of rounds. Yani ve Chaitanya Mahaprabhu ben günde 64 1 tane... lakh of names, excuse me. Yani 64 tur yapmayan yani 1 lakh kutsal isim. That means 100,000 names. Yani 100.000 kere yani kutsal ismi söylemeyen bir kişinin evinde prasadam onurlandırmam demiş. So obviously, Lord Caitanya sort of softened his stance since that time, 500 years ago. Yani tabii ki Rab Caitanya hani o zamandan beri bunu biraz standartlarını biraz yumuşattı. Yani 500 yıl öncesine göre. Otherwise, he would not have accepted to come to our temples and so on. Yoksa bizim tapınaklarımıza gelmeyi kabul etmezdi. Our homes as well. Yani ya da bizim evlerimize. But still, Hare Krishna. Ama yine de Hare Krishna. You're going now? Gidiyor musun şimdi? Yeah. You're taking a flight. Uçağın var değil mi? Hare Krishna, see you soon. Hare Krishna. So the thing is, once again, that Lord Caitanya can be attracted by devotees who have taste for the holy name. Rab Caitanya kutsal isme karşı bir tat geliştirmiş adananlara cezboluyor. Whether you're chanting 64 rounds or a minimum of 16 rounds, 64 tur ya da en az 16 tur söylüyorsanız, then as long as you have nama gana sada ruchi, as long as you have this ruchi or taste for chanting, yani bu mantrayı Hare Krishna mantrasını söylemek için ruchiye sahip olduğunuz, tada sahip olduğunuz sürece, then Lord Caitanya is willing to accept your invitation. Rab Caitanya sizin davetinizi kabul etmeye istekli oluyor. And remember, we're talking about inviting Jagannath into our hearts. Biz Jagannath'ı kalbimize davet etmekten bahsediyorduk. But if you don't have Chaitanya Mahaprabhu, if you haven't invited him, then you're not going to be able to invite Jagannath either. Ama eğer Rab Caitanya'yı davet etmeyi başaramadıysanız Rab Jagannath'ı da davet edemeyeceksiniz. So Sarvabhauma Bhattacharya's wife cooked wonderful prasadam. Ve Sarvabhauma Bhattacharya'nın eşi çok harika bir prasadam hazırladı. And this is, Prabhupada said, we're kitchen religion. Prabhupada dedi biz mutfak diniyiz. So the importance of cooking real quality prasadam Gerçekten kaliteli prasadam pişirmenin önemi is can't be overemphasized. yani bunu hiçbir zaman çok fazla vurgulayamayız. I think I will ask everyone to put their hands up, but I think who are those devotees who, when they first tasted prasadam, then they were just like overwhelmed and never tasted anything like that before. Şimdi elinizi kaldırmanızı istiyorum. Yani Krishna Prasad yiyince hiç daha önce böyle bir şey yemediğini düşünen kaç kişi oldu aramızda? So it wasn't just the culinary taste,
but it was actually this other ingredient that made it so special. Yani sadece yani bu iyi bir aşçılık konusu değil ama orada sıra dışı bir malzeme daha vardı bunu çok güzel kılan. And that's Krishna's mercy. Ve bu da Krishna'nın merhameti. Krishna failed. Krishna, Krishna saliva, I think it's a Phela or so, huh? Phala. Krishna phala. Yeah, that's fruit, but Krishna phala, and Krishna's saliva is within the food that you offer to him. Ve Krishna'nın yani salyası sizin ona sunduğunuz yemeğin içinde. Do you believe that prasadam is spiritual? Siz prasadamın spiritüel olduğuna inanıyor musunuz? When even back in Montreal, we used to do programs at different places and universities. Montreal'deyken farklı yerlerde, üniversitelerde programlar yapıyorduk. So we were doing one program. Bir program yapıyorduk. And we advertised first. İlk olarak onun reklamını yapıyorduk. See matter turn into spirit before your very eyes. Yani maddenin ruha dönüşünü gözlerinizin önünde görün. So got a lot of people came. Çok kişi geliyordu. They really wanted to see some kind of miracles going to take place. Yani bazı mucizelerin gerçekleşeceğini düşünerek geliyorlardı. So we had some prasadam, and then we chanted mantra, explained everything, of course, chanted mantras and offered to a picture of Krishna and Prabhupada, and then said, now here it is. This is spirit. Biz prasadamı alıp Krishna'nın ve Prabhupāda'nın resminin önüne sunuyorduk. Sonra da diyorduk ki işte bu like, diyorduk. What are you talking about? It's the same thing. Neden bahsediyorsunuz diyorlardı. Aynı yemek bu. And we distributed and said, but taste it. Ama diyorduk ki tadına bak. And then you'll see. O zaman anlayacaksın. So, yes, prasadam is an integral part of our spiritual culture. Evet, prasadam bizim spiritüel kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. And Prabhupada emphasized that it had to be good. Ve Prabhupada bunun iyi olması gerektiğini vurgulamıştı. There's at least one recording, and there's one, and that was in I forget the name, in South India, where we have a temple. Anyway, we had a big Hyderabad, and we had a big farm. Ve bu Güney Hindistan'da tabii bizim tapınağımızın olduğu bir yerde Hyderabad'da. Hyderabad. You see this picture of Prabhupada sitting with one knee up, and he's very relaxed, leaning against the tree. Orada Prabhupada bir tane dizini kaldırmış bir durumda bir ağaca yaslanmış çok rahat bir şekilde oturuyor. Well, he wasn't relaxed for very long. Uzun süre böyle rahat oturamamıştı. He asked to taste what they were actually distributing, prasadam. Dağıttıkları prasadamın tadına bakmak istemişti. And when he tasted it, Prabhupada got so angry, he just threw it away. Ve tadına baktığında o kadar kızdı ki attı yemeği. He says, this isn't fit to be fed to a horse. Dedi ki bu bir ata bile vermek için uygun bir yemek değil. And then, when Prabhupada got into something, then he would just repeat it over. This isn't, you can't even feed this to a horse. This is horse food. He just kept going on and on. Prabhupada bir şeye taktığı zaman onu birçok kere tekrar ediyordu. Bu bir atın bile yiyeceği bir şey değil. Bunu bir ata bile veremezsiniz diyordu. So Prabhupada wanted nicely tasting prasadam. Prabhupada yani tadı çok hoş olan bir prasadam hazırlamamızı istedi. Prabhupada was an expert cook. Ve tabii ki Prabhupada kendisi çok iyi bir aşçıydı. Expert cook. So in Caitanya-caritāmṛta, there are different places where Lord Caitanya just says, if someone eats this
shak, the spinach. Caitanya-caritāmṛta'nın farklı yerlerinde Caitanya Mahaprabhu'nun söylediği bir şey var. Bir kişi bu şakı yerse, It is called achuta shak. It is reddish. Kırmızımsı bir ıspanak bu. He says that anyone who eats this shak, they will get love of God. O diyordu ki bu şakı yiyen bir kişi Tanrı aşkına ulaşır. Because there's nothing new about that, because any prasadam and you get love of God if you're qualified for it. Yani evet, bu yeni bir şey değil aslında. Herhangi bir prasadamı yediğimizde eğer o niteliklere sahipsek Tanrı aşkına ulaşabiliriz. So Lord Caitanya also he would eat. Rab Caitanya da yiyordu. Although he played the role of a sannyasi. Bir sannyasi rolünü oynuyor olmasına rağmen. And he said, no, I should just eat a very little. Ve çok az bir şey alacağım demesine rağmen. Sarvabhauma would say, why are you talking about eating little? Sarvabhauma Bhattacharya da ona diyordu ki yani neden böyle az yiyeceğini söylüyorsun? You have so many forms throughout so many planets and so many universes. Senin bütün bu gezegenlerde ve evrenlerde birçok farklı formun var. And you're accepting so many offerings through all of those. You're eating so much. Bir sürü sana sunulan şeyi kabul ediyorsun. Bir sürü şey yiyorsun. So why are you making such a big thing out of a few preparations? Ve buradaki birkaç yemekle ilgili neden böyle bir şey yapıyorsun yani? Bunu niye kabul etmiyorsun? The devotees were always very, very good at convincing Lord Caitanya of what he should do. Adananlar her zaman Rab Caitanya'yı ne yapacağı konusunda ikna etmek konusunda çok başarılılardı. Except for when Lord Caitanya got angry. Sadece bu Rab Caitanya kızdığında geçerli değil. When they wanted him to do something that he thought was really against religious principles or the principles of a sannyasi. Yani ondan dini ilkelere veya bir sannyasi olmanın ilkelerine aykırı bir şey yapmasını istediklerinde. One was when wanted you should forgive Chota Haridas for just looking at a woman. Bir keresinde Chota Haridas'ı sadece bir kadına baktığı için cezalandırmıştı. Onu affetmesini istediler. And many devotees came. Birçok Adana'na ona geldiler. And Lord Caitanya kept sending them away. Ve Rab Caitanya onların hepsini kovdu. So finally, Brahmananda Bharati came, or one of Madhavendra Puri's disciples. In other words, Lord Chaitanya's a senior. Bir tane Adanan geldi sonra. Madhavendra Puri'nin öğrencisiydi. Brahmananda Bhatti galiba. And Lord Caitanya said, listen, I'm going to leave Puri and you'll never see me again here. Rab Caitanya dedi ki Puri'den ayrılacağım ve bir daha beni göremeyeceksiniz. If you keep asking me to do what something is impossible for me. Benim için mümkün olmayan bir şeyi benden yapmamı istemeye devam ederseniz böyle olacak. He said, I can't stand to see the face of a sannyasi who associates intimately with women. Ben dedi kadınlarla yakın ilişki içinde olan bir sannyasinin yüzünü görmeye dayanamıyorum. And of course, Chota Haridas committed suicide. Ve tabii ki Chota Haridas intihar etti. And then Lord Caitanya said, yes, this is the suitable thing for a sannyasi who breaks the principles. Ve Rab Caitanya da evet dedi yani ilkeleri Chota Haridas wasn't even a sannyasi. İlkeleri yıkan bir kişi bir sannyasi için bu uygun bir davranış dedi. Brahmachari. Chota Haridas sannyasi bile değildi, brahmachari'ydi. Another one was when they wanted him to meet the king. Bir diğer zamanda kralı görmesini istedikleri zamanda. Lord Caitanya says a sannyasi doesn't go to see a king. Rab Caitanya dedi ki bir sannyasi krallarla buluşmaya gitmez. Especially me going to him. Özellikle ben ona gideceğim. Him coming to me is one thing, but me going to him is out of the question. Yani belki onun bana gelmesi söz konusu olabilir ama benim ona gitmem söz konusu bile olamaz. Again he said, if you push this, then I'll leave. Ve dedi ki yine bunu daha fazla zorlarsanız ayrılacağım, gideceğim. So that's when devotees backed off. O zaman da adananlar geri çekildiler. So Lord Caitanya does have a bottom line in terms of our conduct and our way of life.
Ve Rab Caitanya'nın böyle sınırları vardı. Yani davranışlar söz konusu olduğunda veya yaşam tarzı söz konusu olduğunda. But even then, Chaitanya Mahaprabhu was always very, very merciful. Ama yine de Caitanya Mahaprabhu her zaman çok çok merhametliydi. There's no end to Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Caitanya Mahaprabhu'nun merhametinin bir sonu yoktu. Because he's not just Krishna, but he's Krishna, but his heart is like Srimati Radharani's heart, very soft. Çünkü o Krishna'ydı ama kalbi Srimati Radharani'nin kalbiydi. Yani çok yumuşaktı. There was a disciple of Srila Prabhupada. Srila Prabhupāda'nın bir öğrencisi vardı. English disciple. İngiliz bir öğrencisi. And he's very, very eccentric. Çok egzentrikti. So he one day he asked Prabhupada whether he could paint Prabhupada's fountain in his garden in Vrindavan. Bir keresinde Vrindavan'da bahçesinde Srila Prabhupāda'dan bir çeşme yapabilir miyim diye sordu. Onun çeşmesini yapabilir miyim diye. Yeah. So he painted it. He painted, the top part of the fountain. He painted it like a candy cane. You know what a candy cane is? It's candy. It's in the form of a cane, and it's all different colors. Bir şeker kamışı gibi yani yaptı onu. Farklı böyle renkler olan bir şeker gibi yaptı bu çeşmeyi. So when devotees saw that, they thought that's it. Adananlar bunu gördükleri of dediler. So Tamal Krishna Maharaj wanted to send him away. Tamal Krishna Maharaj onu göndermek istedi. But so when news came to Prabhupada, then Prabhupada called Tamal Krishna Maharaj. Ve haberler Prabhupāda'ya ulaştığı zaman Prabhupada Tamal Krishna Maharaj'ı çağırdı. And Tamal Krishna Maharaj is complaining. Ve Tamal Krishna Maharaj şikayet ediyordu. Srila Prabhupada, how long can we tolerate this? This is like he's always doing some kind of crazy things. Ve diyordu ki Prabhupada biz buna nasıl dayanacağız? Her zaman böyle çok çılgınca şeyler yapıyor. Srila Prabhupada said, "That's all right." He said, Tamal Krishna Maharaj said, "But Prabhupada, isn't there some limit? That someone can only just does so much, and then that's like too much. He crosses the line." Srila Prabhupāda'da problem değil diyordu. Tamal Krishna Maharaj peki Prabhupada dedi yani bunun bir sınırı yok mu yani bir noktaya geldiğinde bu artık çok fazla diyemez miyiz? So Srila Prabhupada said, "No, Chaitanya Mahaprabhu, there's no limit to Chaitanya Mahaprabhu's mercy." Srila Prabhupada da hayır dedi yani Chaitanya Mahaprabhu'nun merhametinin bir sınırı yoktu. He just he forgives and forgives, and there's no end. Chaitanya Mahaprabhu always accepts his devotees. O her zaman affederdi ve her zaman adananlarını yani öğrencilerini kabul ederdi. And then Prabhupada looked at the fountain. Sonra Prabhupada bu çeşmeye baktı. Hey, besides, I like the painting. Yani her şey bu arada yani renklerden hoşlandım dedi. So I think it's still painted like that. So many things that we learn from Lord Caitanya's teachings. Bizim bunun gibi Rab Caitanya'nın öğretilerinden öğrendiğimiz birçok şey var. His conduct. Onun davranışları. There's a statement in Caitanya-caritāmṛta that the ultimate teachings of a great personality are established by his conduct. Ve Caitanya-caritāmṛta'da bir ifade var. Çok yüce bir kişinin ilkeleri onun davranışlarıyla sergilenir deniyor. So how does someone conduct himself in certain pastimes and certain circumstances? Bir kişi belli bir olay gerçekleştiğinde nasıl davranıyor, nasıl tepkiler veriyor? That in itself is the conclusion of Shastra. Bu kendi içinde Shastra'nın sonucudur. A great personality, his conduct is the personification of the scriptures. Büyük bir şahsiyetin davranışları Shastraların aslında özüdür.
So we should examine Lord Caitanya's teachings, Chaitanya Mahaprabhu's teachings, and his pastimes, and see what messages they hold for us. Biz Chaitanya Mahaprabhu'nun öğretilerine bakmalıyız ve bunlardan bir mesaj almaya çalışmalıyız. They're unlimited. So many times Kaviraj Goswami keeps saying the Lord Chaitanya's pastimes are like an ocean. Bunlar sınırsızdır. Kaviraj Goswami birçok kereler bunu söylüyor. Yani Rabbi Chaitanya'nın Keyfton meşgaleleri bir okyanus gibi diyor. And this Caitanya-caritāmṛta is just a drop. Ve Caitanya-caritāmṛta bunun içine sadece bir damla gibi. So hopefully we will have Caitanya-caritāmṛta also in Turkish. Ve Caitanya-caritāmṛta'yı da Türkçe'de basacağız. It will be a great addition to our library. Bu bizim kütüphanemiz için harika bir kaynak olacaktır. Okay, thank you everybody. This is we're just going to have a question answers tomorrow. Herkese çok teşekkürler. What time? Yarın soru cevap buluşmamız olacak. Kaçta? Okay. 12 gibi. Yeah, fine. And we'll look forward to seeing everybody then. Hepinizi orada görmeyi umuyoruz. Incredibly, I'm unable to write anything here. Çok şaşırtıcı ama burada hiçbir şey yazmayı başaramıyorum. I mean, there are things going on. And, well, to speak of going and swimming. So, at least devotees online, well, we'll see you for Radhastami in New Rajadam. Yani online olarak katılanlar sizinle Radhastami'de buluşacağız. That means Navavacadam'da. either you're less fortunate and you'll be online. Ya daha az talihli olacaksınız ve online olarak izleyeceksiniz. Otherwise, you'll come. Ya da geleceksiniz. I'm thinking that it's going to be a very notable festival. Ve bunun çok sıra dışı bir festival olacağını düşünüyorum ben. You know, we had for Janmashtami, Govinda Maharaj and I sort of divided up our time so that, you know, we all survived through Janmashtami Vyas Puja. Janmashtami sırasında Govinda Maharaj ve ben zamanlarımızı ona göre ayarladık ki festivalden sonra hayatta kalabildik. So Janmashtami dressing the deities, I was doing that. I was already 3 hours standing. Yani ben Janmashtami'de murtileri giydirirken 3 saat ayakta kaldım. So he came and led Guru Puja and then Kirtan for an hour. Sonra o gelip Guru Puja'yı ve Kirtan'ı yönetti bir saat boyunca. And then I chanted for an hour. Sonra ben bir saat boyunca söyledim. And then the agreement was after I chant, then I go back to the house and take a little rest before coming back. Aramızdaki anlaşmaya göre de ben söyledikten sonra eve gidip biraz dinlenecektim, sonra geri gelecektim. And before I got out of the temple room, Govinda Maharaj had everybody sit down to continue the kirtan. Ben yani tapınaktan çıkmadan önce Govinda Maharaj herkesi oturtup kirtana devam ettirdi. You noticed that, Radha Krishna? Did you notice that? Sen bunu fark ettin mi Radha Krishna? And he continued to chant for another 2 hours. Ve sonra 2 saat daha söylemeye devam etti. But the point is, we're now getting to the stage where we can't stand even in kirtan anymore. Yani biz öyle bir noktaya geliyoruz ki artık kirtanda bile ayakta duramıyoruz. What to speak of dancing and... Yani dans etmeyi bırakın. Unfortunately, there's limitations to this body. Ne yazık ki bu bedenin getirdiği bazı sınırlamalar oluyor. So, yeah, but still we're going to have a great time. So please come. Ama yine de çok güzel zaman geçeceğiz. Lütfen gelin. Jai Srila Prabhupada ki jai. Sri Caitanya-caritāmṛta ki jai. Jai Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Śivarāma Swami Maharaj ki Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jai.